Dedim ki ben kimi seviyorsam ya da insanların neleri daha duymasını istiyorsam öyle bir albüm oluşturdum aslında. Yani böyle no name denilebilecek insanlar var, henüz daha yolun başında insanlar var, üstatlar var böyle çok sevdiğim. Onların hepsini topladığım bir böyle şey gibi, tekrar altını çizerek geçiş albümü gibi bir şey. O yüzden o geçişte çok kalabalık olsun istedim. Mesela feat albümü yapmamın sebebi Türkiye'de feat kültürü, düet kültürü çok garip bir yerde. Remix aynı şekilde remix kültürü çok garip bir yerde. Böyle remix deyince aklımıza herhangi bir şarkının işte house ya da techno bir altyapıyla tekrar verilmesi gibi bir şey oluyor. Bir de bu bana yapıştı, bu ceket şey falan oluyor bazen, hani inmemi bekliyor insanlar sahnenin bir kısmında, şey yapan oluyor. Hadi mi oğlum? Masada sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümleriyle sizlerle yine beraberim. Çünkü yanımda yine bomba biri var. Kim var? Agabi bizlerle. Hoş geldin abi. Hoş buldum abi. Nasılsın, iyisin? Güzel. Bütün motivasyonum iyi olmak üzerine. Harika. İdare ediyorum. Keyifler. İyi yani genel güncel durumlar dışında can sıkan yine, ben bir de Twitter takipçisi olduğum için bir anda böyle konuya giriyor gibi olacak da kendi canımı çok fazla sıkıyorum ama genel güzel. Demin bahsettim ya, taksici Aynen abiyle öyle. geldim. Benimle aynı fikirde olan insanlara muhabbet etmek güzel. Hızlıca girmek istiyorum. Yeni albüm çıkmıştı. Hepimiz oradaydık. Çok da keyifli gördüm. Şimdi ben bir önceki albüm zamanında, albüm lansmanında da vardın diye hatırlıyorum. Ve şöyle bir şey seyrediyorum. Yani senin konserlerine geldiğimde sadece bir şarkıcının, bir rapçinin arkasında DJ ile bir altyapı üzerine bir şey söylediğini değil, bir bando, yani bir koro görüyorum. Orkestra görüyorum. Koro nereden çıktı? Allah söyle. Ay inşallah. Hadi inşallah. Bir akapella Yapmaz grubu yok mu mısın? ya? Gerçekten de orkestra ile bir şey izliyorum ve bir adeta hani orada bir şov izliyorum. Bu birincisi bir üslup mu, bir dil mi? Bunu merak ediyorum. Bir ikinci sorum da olacak, hatta onu da söyleyeyim. Arkada da animasyonlar dönüyor. Hani emeği geçen herkese çok hani gerçekten tebrik ederim, teşekkür ederim. Çok güzel çünkü. Bu ülkeden böyle şeylerin çıkması çok kıymetli, çok değerli. Ve bunu böyle bir komün olarak yapmak senin tarzın mı? Onu merak ediyorum. Tam olarak kendimi buna adamışım diyebilirim. Böyle herhangi bir yaptığım şeyde tek başıma olmak bana çok fazla iyi hissettirmiyor. Yalnız hissettiriyor. Sahne babında da tabii ki dijital sahnelerimiz de var. Biz ona DJ setup diyoruz. Hani Karga ile, bu Interlude 87'nin prodüktörüyle beraber de gezdiğimiz sahneler var. İyi kötü anlamında değil ama böyle tam randımanlı, böyle kendimi iyi hissettiğim sahne formatı, canlı yaptığım sahne formatı. O da şöyle bir şeyden geliyor aslında. Müzik yaptım. Yeni durumda değil ama böyle bana canlı müzik yaptıran insanlar hep böyle çocukluk arkadaşlarım. İşte A.B. Country olsun, işte Haluk Orbi vesaire, hep böyle eskiden beri tanıdığım insanlar. Standart bir rapçi gibi sanırım böyle öyle bir hikayem olmadı da hep böyle diğer disiplinden insanlarla, diğer janralardan insanlarla böyle etkileşimde olduğum, onların benim müziğimi geliştirdiği, benim onlara bir şey katmaya çalıştığım bir hikaye, beni heyecanlandıran şey. Olabildiğince o yüzden canlı icra etmeye çalışıyorum. Bir orkestrayla, bando ile çıkmaya çalışıyorum. Şey gibi oluyor. DJ bir şeye basıyor, ben kıçımı yırtıyor gibi hissediyorum sahne üstünde böyle 1,5 saat. Ama birisi daha olduğunda, bir enstrüman daha olduğunda şey gibi, onunla etkileşimdeyim ve o enerjiyi paylaşıyorum. Benim sürekli bir şey yapmama gerek yok çünkü zaten o sahneyi dolduran başka, söylediğin gibi abi, başka öğeler vesaire var. Buna görseli aslında yeni dahil etmiyorum ama bu albümde biraz daha iddialı oldu sanırım. Fatih Şahin, buradan selam ona da. Çok güzel bir görsel dünya yarattı. Genel albümün bende yarattığı hissiyata senkron bir şey oldu. Şey gibi, 87 doğumluyum ben. Sanırım şu an bir şeyler yapıyorsam bunda Lego'nun etkisi çok büyük. Yani böyle bütün yaratıcılığımı orada böyle pekiştirmiş, geliştirmiş olabilirim. O da sürpriz gibi oldu aslında. Bir şaka üzerine o böyle bana bir tasarım yolladı ve dedi ki tamam lütfen bunun üzerine inşa edelim. Bu şeydi asıl fikir. Bir sürü oyuncak stili, her şarkı başka bir oyuncakla anlatılıyor gibi bir şeydi. Sonra işte o fikir başaramadık diyeceğim de istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz bir yere gitmeyince Fatih'i gönderdi Allah bir anda. Böyle bir örnek yaptı. Benim gönlümü hoş tutmak için aslında yaptığı böyle bir tasarım gibi bir şeydi. Bir selam tasarımıydı. Sağ olsun kırmadı. Bütün albümde beraber çalıştık. Bunun etkisinde şeyde yaşıyorum. Son 2 konserdir lansman, İF Beşiktaş lansmanı ve Ankara'da, hatta İzmir'de de, evet. İzmir konserinde konserle ilgili yorumlar alırken yanımda bu konserde ekstra tasarımlarla ilgili, oradaki arkada dönen dünya ile ilgili de çok fazla güzel yorum aldım.
Bu bir cevap oldu mu bilmiyorum. Yo, bu arada. yo, Aldım evet, konuşuyorum. Evet, hayır, güzel harika. Genel olarak hikaye böyle. Kendimi o kolektif içinde, bu da onun yansıması. O kolektif içinde çok yetenekli bulduğum insanlar benimle iş yapmayı kabul ettiklerinde gibi bakıyorum aslında. Kendimi yaptığım işi daha değerli hissediyorum. Yürüdüğüm yolu daha dolu dolu hissediyorum. Ya bunu şey için söyleyeyim, araya girdim pardon. Estağfurullah. Şimdi biz hani parçaları dinlediğimizde arkasından gelen videoyu da klibi vesairesi izlediğimizde çok böyle içine sinmeyen noktalar oluyor benim. Hani bağdaştırmadığım, bu kişisel görüşümden bahsediyorum. Bir zevkle ilgili bir şey konuşuyorum. Teknik ya da işte yönetmen olarak konuştuğum bir şey değil. Tamamen zevkle ilgili bir şey konuşuyorum. Böyle çok böyle dediğim noktalar oluyor. Ama senin albümünü ben tek tek dinlerken hem tek tek çıkan hani o görseller de hoşuma gidiyordu. Hem de o tarzı da çok hoşuma gitti. Dedim ki yani cuk, yani tam oturmuş. Yani zaten senden önce de işte Esra ile yaptığımız konuşmada da eski albüm dediğimiz o albüm hikayesini sizde görsel dünyayla da güzel Onun bir film. özlemiyle yapılmış bir şey aslında. Ben de onu çok özlediğim için böyle bir albüm ortaya çıktı aslında. Şey olabilir. Çalıştığım diğer disiplin sanatçılarıyla genelde şöyle bir iletişim kuruyorum. Benim dinleyicilerim ya da beni bilen, yaptığım işi seven ya da saygı duyan insanlar oluyorlar ve hiç herhangi bir brief vesaire vermeden diyorum ki Selam, bu benim işim. Bunun uyduruyorum. Cover art'ını sen yap. Ya da işte bunun klibini lütfen sen düşün. Nasıl bir şey yapalım sorusuna cevap vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü sen bir sanatçısın ve lütfen sen sanatınla oku bunu. Sana ne hissettirdiyse o renk olsun bu. Yani mesela ne renk diyor? Bebek mavisi, ne bileyim, ama bu önemli değil. Sen onda turuncu hissettiysen lütfen o turuncu olsun. Yani benim için o daha değerli gibi bir yerden. O yüzden o belki o match, perfect match, o yüzden öyle hissettirmiş olabilir. Yani belki o özgür bırakma halin. Kesinlikle. Değil mi? Yani bence öyledir yani. Sen artık benden çık. Bugün şey konuşmuştuk. Günsu'yla o da kendi yazdığı bir kitabı tiyatro olduktan sonra oyun yazmıştı gerçi ama dedi ki oyun benden sonra gidiyor zaten artık. Oyuncunun oluyor dedim. Evet. Biraz senin de en azından kliple ilgili, yani video ile ilgili ya da diğer görsellerle ilgili bıraktığın kişi, o da onun alanı aslında. Tamamen onun işi olmuş oluyor. Ben onun bir işinde oynamış oluyorum aslında. Ya da ben onun da model olmuş oluyorum onun bir işinde. Bu harika bir şey bence. Evet, bence de bu bakış açısı müthiş yani. Peki gelelim, hani albümde de çok sevdiğini tahmin ediyorum, arkadaşlarınla beraber düet yaptınız. Her biri de sapasağlam işler. Yani o yüzden bu konuda da mesela kolektif çalışıyorsun. Orada ne düşünüyorsun? Bu arada benim bütün üretimim bunun üzerine kuruldu. Tek başıma kaldığımda kendimi huzursuz ve tekrar söylüyorum yalnız hissediyorum gerçekten. Bundan sonra da hep böyle olmaya devam edecek bu işler. Albümün şöyle bir anlamı var benim için. Ankara'dan İstanbul'a taşınmadan önce bütün kayıtlarını ve işte prodüksiyonel anlamda her şeyini bitirdiğim zaman yani son aşamalar ve featleri İstanbul'a geldiğimde tamamladığımız bir albüm oldu. Benim albümlerimde hep böyle 2 düet, İşte en fazla 3 düet, hatta son Interlude 87'den önce yaptığım albümde 1 düet vardı sadece. Yine sevdiğim insanlarla, arkadaşlarımla yapıyorum ama daha az sayıda oluyordu. Bunda şey olsun dedim, bu bir geçiş benim için. Neye geçtiğimle ilgili bir fikrim yok. Sadece hissiyat olarak bunu yaptım. Dedim ki ben kimi seviyorsam ya da insanların neleri daha duymasını istiyorsam öyle bir albüm oluşturdum aslında. Yani böyle no name denilebilecek insanlar var. Henüz daha yolun başında insanlar var. Üstatlar var böyle çok sevdiğim. Onların hepsini topladığım bir böyle şey gibi. Tekrar altını çizerek geçiş albümü gibi bir şey. O yüzden o geçişte çok kalabalık olsun istedim. Intro, outro ve interlude dışında bütün şarkılar düet mesela. Yani hiç solo şarkı yok. Bu ticari anlamda mantıklı bir şey mi, hiçbir fikrim yok. Böyle hani şarkıları icra etmek, söylemekle ilgili. Ama böyle benim için bröve gibi bir albüm, böyle göğsüme astığım bir albüm oldu. Çok güzel. Ya bir de şimdi mesela sahnenin ortasında yani hem biriyle düet yaptığınızda da ya da kendi başına ilk başta söylemeye başladığında da bir zaman sonra bir bakıyoruz aga bir sahneden inmeye başlıyor. Ve ben ilk seni daha dinlemeye ve izlemeye geldiğimde hani bir yere kadar ineceğini düşünüyordum. Sonra baktım bütün bayağı her yerden geziyorsun. Yok artık tabii. Yani, öyle görünmüyor. Bazen çok komik oluyor gerçekten. Bazı sahne durumlarına göre şey oluyor. Uzaklaşıyorum. İnsanlar şaşırıyorlar. Hani nereye gitti, aşağıdaydı. Hop bir yerden çıkıyorum arkasından falan. Hop bir anda sahnede bitiyorum falan. Ben onu anlamadım. Şimdi bakıyorum şimdi mesela geliyor, bayağı geliyor şimdi. Telefonla da çekmeye başladım. Hani gelince de çekesim geliyor, tamam mı? Film gibi çekesim geliyor. Sonra baktım biraz daha geri çekildim. Milleti çekesim geldi. Çünkü sen böyle bir öbek olarak hareket ediyorsun. Çok güzel bir çember oluşuyor. Aynen. Şimdi bir de şey var, yani insanların o anda söylerken sanki şey gibi oluyor. Sanki arkadaşlar şu an bir klip çekiyoruz ve siz de sanki böyle eğleniyormuşsunuz gibi yapacaksınız. Arada da böyle söyleyeceksiniz ve dans edin falan.
Sanki bunu anlaşmış gibi. Ben tahmin ediyorum oradakilerin hepsi senin hani fanındır, izleyicindir ama o hikayenin bir bütününe dönüşüyor o insanlar. Evet. Şimdi bu okey. Burada her şey okey. Yani bu şey anlamında. Ütopik bir şey anlatıyormuşum gibi geliyor. Yani ben yurt dışındayken çok böyle anlatılırdı, edilirdi zamanında bizim yaşlarda yakın olduğu için. Ama sorun şurada. Şimdi Türkiye gerçeği var. Ve Türkiye'de AVM'den girerken bile 9 taklayla bilmem ne yok oradan bu geçti falan filan bir ton mevzu var. Sen kendi güvenliğin içinde tedirgin olmuyor musun abi? Hani doğal olarak hani birinin ters anına gelir bir şey olur ne bileyim. Gerçekten merak ediyorum yani. Şey diyormuşum, götün yağmaz. Ya öyle değil tabii ki de sağ olsun Muzaffer abime Denesin de mi? selam. Muzaffer abi sağ olsun böyle ilk başlarda şeydi. Ben iniyorum sahneden, habersiz iniyorum. Prodüksiyon amirimiz Muzaffer abi çok endişeleniyordu ben inince. Böyle falan hallerini hatırlıyorum. Ben iniyorum böyle falan yapıyor. Ne yapacağız? Hemen bir kollayalım orada işte mekanın güvenliğini arkamı. Şimdi onda biraz da yaptık. Sadece Muzaffer abinin takibi yeterli oluyor. Bir kere zaten Muzaffer abiyi görenin böyle bir şeye cesaret edebileceğini zannetmiyorum diye. Şaka bir yana Ha bir de o enerjiyi alıyorum. şeyde var yani. Hani bu arada çevrendeki seni tutanlar da aynı çemberi tutuyor seni yani. Evet, hani evet. Muzaffer abi Biraz kadar da buna tutuyor. güveniyorum aslında. İşte Heh. öyle zarar verebilecek oluyor. İnsanlarla böyle birbirimize şarkımı söylüyorum. Göz göze geliyoruz. Böyle diye bana şarkımı söylüyor. Ben de ona gidiyorum. Falan birbirimize Evet, evet, yapıyoruz. evet. Bu gergin bir an gibi oluşuyor böyle. Sonra böyle ufak omuz çarpışıyoruz, devam ediyoruz. Bir şey olmaz demek değil de büyük de konuşmuyorum ama hissediyorum biraz o böyle bir gerginlik varsa zaten hiç öyle bulaşmıyorum. Daha böyle önlerde hallediyorum ama o şimdiye kadar hiç mesela öyle bir gerginlik büyük konuşuyorum gibi geliyor ya. Başımıza bir şey gelmesin. Yok gelmez de şunun için söyledim. Zaten aslında çok iyi ifade ettin. Bahsettiğim şey de zaten buydu. Yani birinin etrafında dolaşırken sen hani işte bak şu anda şarkıcı bizim için ayağa indi. Biz de onu çekelim değil. Adam senle ya da kadın Etkileşiyor, aynen. baya aynı şeyi yaşıyor. Yani sanki atıyorum bir başka şarkıcı çıkıyor. Nasıl sana düet yapıyorsa o da sana orada düet Aynen, yapıyor. aynen. Zaten benim ilgimi çeken taraf orası. Yani o bir futbol taraftarı gibi böyle hani beraber futbolcu indi ve beraber bir şey yapıyorlar. Başka bir şey yakalamışlar gibi. Yeltenen de olabilir böyle bir şey. İnsanların dediğin gibi niyeti başka. Yeltenen de olabilir. Birine zarar vermek çok kolay zaten. Yani Evet. sahne veya olmasına gerek yok. Ama Aynen işte öyle. bence sonra pişman olur öyle bir şey yaptığına. O kesin. Manevi olarak diye kalbini kırarım. Biraz üzülür bence de yani. Ben o kalabalığı gördüm çünkü yani. İyiler. Bir de çok iyi. Kendiliğinden bir çember oluşuyor. Yani gibi değil. Evet, Açılın evet. şuraya bana açın falan değil. Girdikten sonra böyle bir ben yürüyorum o çember bizimle birlikte falan Evet açılıyor, zaten bahsettiğim daralıyor, hani bir şimdi oluyor. bazı şarkıcılarda görüyoruz hani güvenlik o çemberi kuruyor Aynen. ve şarkıcı güvenlikle aslında temas kuruyor. Aynen. Arkasında da izleyiciler izliyor. Benim bahsettiğim öyle bir şey değil. Baya bu arada çember dediğimiz şey de hani böyle bir adamlık kadar bir şey. Bir insanlık pardon adam ne? Bir insanlık kadar çember. Ondan sonra ve o çemberde beraber ve bölünüyor böyle. Yani mitoz bölümü oradan başka bir hücre birleşiyor. Oradan başka birine birleşiyor. Petek petek oluyor konu. Ve o hikaye çok ilginç. Benim hoşuma giden mesela Beşiktaş'ta oturdum. Senin İnce'nin anını izliyorum. Bir de insanların aşağıdayken hani arkadaşları böyle şey yapıyorlar. Sen onları izliyor mu izlemiyor mu hiç umurlarında değil. Bayağı etkileşim halindeler. Evet. Ya burada şunu konuşmuyorum. Görüyorum Arkadaşlar, da bu arada. He, Yani. Şuraya da baksam buradaki şeyi görüyorum. burada hani söyleyeceğim şey hani belirli bir profil değil ha. Hani baya her profilden bahsediyorum ben. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bir de bu bana yapıştı bu ceket falan oluyor bazen hani inmemi bekliyor insanlar sahnenin bir kısmında He. yapan oluyor. Hadi mi oğlum? Bekliyoruz burada. Bu arada de oldu bunu da söylemek istiyorum. Güzel ve komik bir şey. Ben baktı işte ekip sinoşlar falan işte ben bunu yapıyorum. Önüne geçemiyorlar. O zaman tamam uyumlanacağız biz de o zaman bu adam iniyor yani diye böyle fark ettim. Denk mi geldi bilmiyorum böyle sosyal medyada bazı rapçilerin bunu haber gibi kullandığını seyircilerin arasına indi. Seyircilerin arasında şarkı Allah Allah. Nereden aklına geldi acaba diye. İlginç. Değişik. Bu güzel bir şey tabii de gibi ben sahnenin üstündeyken bazen çok geriliyorum. İnsanların arasına inme sebebim o. Böyle bir kopukluk hissediyorum. Böyle bir şey var. Böyle bir gariplik var. İniyorum çözüyoruz. Hatta hep o sahneden geri sahneye döndüğümde şakası da var. Arkadaşlar sürekli orada olamam. Siz de bu hype'ı lütfen ben sahnedeyken de tutun. Çünkü olmaz yani o zaman insanlar göremiyor falan diye gibi.
kendiliğinden oluştu. Güzel bir karşılık buldu. Hatta henüz dinlemedik ama Kamuf'un bir şarkısında, beraber yaptığımız bir şarkıda da bundan bahsediyor. İnsanlar etrafımızda çember olur. Bu bir rapçi için gurur verici bir şey. Senin ne olduğunu algılayıp senin yapma şekline göre sana uyumlanarak böyle bir, demin konuştuğumuz şeyi aslında tekrar anlatmaya çalışıyorum gibi oldu da kendiliğinden oluştuğu, organik olduğu için çok değerli, çok güzel bir şey. Yine Sinoşlar deseydi ki ah bak insanlar böyle yaptı hadi sen infa, hiç öyle mesela öyle bir şey yok. O yüzden bunun bir haber değeri de yok. Oraya gelen insanların bildiği ve birbirine anlattığı bir şey sanırım bu. Çünkü o gel diyen çocuk ya başka bir konserime katıldı ya da bir arkadaş dedi ki oğlum insanların arasına iniyor söylüyor falan gibi bir şey olmuş olsa gerek. Bir anda ilgi çeken bir noktasında da oldu Evet. aslında. Ya benle şey oldu ya değil mi? Yani aga sahneden iner. Yani İner mi iner? birazdan gelir gibi böyle. Şeyde çok enteresandı. Ataköy Marina'da sahne çok yüksek ve binlerce kişi var. Aga sahneden indiği anda sadece öndeki sıra görüyor. Aynen. Hiç kimse görmüyor. İnmedi abi. Gelmedi bu sefer. Arka taraftakiler mutlu. Adam nereye gitti? İşte o için diyorum. Ha bir de o var. Adam nereye gitti? Yok. Arada bariyer olunca böyle bir problem oluyor. Bariyer olmadığında ama böyle gezmecelik tatlı bir Keyifli şey. oluyor. Seviyorum bunu gerçekten. Şimdi şey dedin yani ben aşağıya iniyorum ve orada olmayı seviyorum dedin. Şimdi bunu da şeyle bağlamak istiyorum. Yani rap dünyası biliyorsun İstanbul, İzmir ve Ankara çemberin merkezlerinde aslında daha çok hareket etse de bu Ankaralı olmakta tüm sanatlar disiplinlerinde de böyle. Biraz ama Ankaralı rapçilerde sanki bir ortak dil mi var? Hani bu başka bir tarzda mı gidiyorsunuz? Öyle bir şey var mı? Ben Ya mi aslında hiç anlamamışım ne yapıyorum diyorsun bana. Beraber cevap arayabiliriz. Bildiğimiz Ankaralı rapçileri şöyle bir üstün körü sıralasak, çok kaba yapacağım şimdi. İşte Mod Exel, Esel, Agabi, yine benim bildiklerimden şey yapacağım. Hani bilmiyor olabilirsiniz işte. Goblin, Smokey işte bir şey. Şimdi hepsini düşündüğümde hiçbir ortak paydası yok. Yani birbirine benzer müzik ya da birbirine benzer yazım stilinde değiller. Ama dinlediğinde bu Ankara rapi diyebildiğim bir şey var. Kendi janrım için söylüyorum. Ve genel sanat anlamında da yani bütün disiplinlerde de Ankara'nın, belki oralı olduğum için bilmiyorum yani çok da böyle şey bir gözle bakamıyorum ama bir değişiklik var. Hamurunda mı bilmiyorum ya da üslubu olabilir. Bu doğru tanım olabilir. Böyle bir yapış şeklimizde bu Ankaralı dedirttiren bir şey var sanırım. Yani. Ya bunu şunun için soruyorum. Şimdi ya ben burada Ankara övücüsü gibi oldum tamam mı? Yani Benim o burada. ben normalde bu arada yani kimse linç olacak şimdi de ben normalde Ankara'yı şehir olarak sevmem. Neden? Çünkü ben deniz görmeyi seven biriyim. Öyle öyle. Bu arada bu onunla bir ilgili. Ankaralı olarak söyleyeyim. Fiziksel olarak çok kötü bir şehir. Evet evet gerçekten. ondan bahsediyorum. Hiçbir şey yok. Aynen ondan bahsediyorum. Ama bizi böyle yapan da bu koşullar bence. Ya biz çünkü atıyorum biz bir denize gidip de deniz kenarına gidip sanırım şöyle bir oturup oh demediğimiz için hep o ohları arkadaşımızın evinin balkonunda bir çay bahçesi, kafe, bar önünde işte sokak içmesi falan gibi bir şeyde hep diyalog. İşte ben bunu yaptım. Aa onu mu yaptın? Ya da aa o onu yapmış. Ben de bunu yaptım bu hafta falan. Hep böyle birbirimize yaptığımız işleri. Bunun rap olmasına gerek yok bu arada. Ressam, heykeltıraş yani. Şimdi onu söyleyecektim zaten. Dün enstrümanist. oyuncu Fatih Al bizle beraberdi. O da Ankara Dil Tarihi mezunu. Onlarda da aynı mevzular var. Evet. Ondan sonra çok sevdiğim işte heykeltıraş arkadaşım var. Hakan Bilal Karakaya. O da konuklarımızdan olacak. O da Ankaralı ve şunu çok görüyorum. Mesela kent ve sosyolojik durumla ilgili hep bir tespit ve bu tespite hep bir duruş ve Evet. ona durmanın üzerine eğilmekle ilgili bir konu var. Sende de zaten bu var. Çok zamanımız var işte galiba onu kastediyorum. Yani yüzse ilgimizi geçer dağıtacak, ilgimizi dağıtacak herhangi bir şey yok. O yüzden hep kendimize Odak. odaklıyız. Yani ne yapıyorsak onu daha özgün ya da daha iyi yapma derdinde olduğumuz için galiba. Hep böyle bir göze batıyoruz sanırım. Ya böyle de kendini ya da şeyi övüyor gibi. Ben şehri övüyorum bu arada kendimi değil. Yanlış Anladım. anlaşılmasın. Ya bir bütünü övüyorsun aslında. Aynen. Bir bütünün Ben parçası çok olmayı seviyorum konuşuyorsun. Ankara'ya bayılıyorum ben. Yani o insanların sevmediği koşullarını da çok seviyorum ama işte orada doğmakla alakalı. Başka bir şehirde doğup büyümüş bir insanın Ankara'ya gelip Ankara'yı sevmesinin imkanı yok gerçekten. Mümkün değil. Çok yani. mümkün değil yani. Bence mümkün yani asla mümkün değil. Çünkü işte birisi deniz arıyor mesela. Biri işte büyük bir sahne arıyor atıyorum. Biri bir şey arıyor falan. İyi bir park arıyor falan. Yok bizim 3 tane parkımız var yani. Şimdi Seymenler. Ne dinozor parkımız var. Yıktılar doğruyu. Peki Bakalım. şeyi sorayım. 3D printerlerle oyuncaklar yapıyormuşsun duyduğum Evet kadarıyla. yeni hobim. Ne durumda? Ya aslında daha giriş seviyesindeyim. Etrafımda çok fazla yine yetenekli insanlar var. Sokak sanatçıları vesaire. Onlara imrenerek aslında ne kadar güzel bir dünya deyip
yaptım ve önce kendimi yapayım diye başladığım bir şeydi. Şimdi işte böyle fikri açtı. Bin bir tane fikrim var ama yapmadan çok böyle içerik verip anlatmak istemem ama şey yapacağım. Oyun tırnağı içinde bir şeyler. Hani merch üzerine bir şeyler değil de içinde merch'ün de olduğu daha böyle oyun üzerine bir şeyler yapmak istiyorum, merak geliştirmek istiyorum. Peki AI ile ilişkin nasıl bu durumda? Bununla beraber. ChatGPT yeni indirdim. Şok edici olabilir ama böyle hiç şey yapmıyordum yani. Daha doğrusu telefonla kullanılabilir seri bir şey olduğunun farkında değildim. Şu şey var ya, hayatımla ilgili bildiklerin üzerinden benimle ilgili bir resim çiz gibi bir şey vardı geçenlerde. Ve onu merak ettim ne diye. Bana dedi ki senin hakkında bir şey bilmiyorum. Meğer önceden sohbet etmek gerekiyormuş aletle, böyle bir kendinle ilgili bilgiler veriyormuşsun bana. Oğlum beni biraz da tanı be. AI'yi inanılmaz takdir ediyorum ve hani mesleğimizi elimizden alacak şeyine çok katılmıyorum yani. Bu kesinlikle bütün meslekleri geliştirecek ve işini hafifletecek bir şey. Ve inanılmaz bir yere gidiyor. Yani başladım ChatGPT ile konuşmaya, sohbete başladım. Bu arada insanlar bir tane çocuk, yani negatif bir şey çevirmek istemem ama bir tane çocuğa intihara yönlendirdiği ile ilgili bir şey var ya, böyle bir haber var. Biliyorsun değil mi abi? Yani çok sohbet ediyor, artık okulunu aksatıyor. Hemen eve koşup ChatGPT ile sohbet eden falan bir çocuk. Artık konu muhtemelen kendi dramasından, o da ona uygun bir psikolojiyle cevap veriyor ya. O oradan onu zaten karanlık bir şeyi sanırım şey demedi yani. O karşımızda bir bilinç olmadığı için hayır bu kafalardan çık diyen bir yapay zeka yok orada. Evet hayatta çok karamsar gibi bir cevap veriyor ya da o sen ne istiyorsan onun cevabını veriyor ya. Burada tehlike oluşturabilir sadece ama bir anlamda inanılmaz bir şey yani. Bir konuyla ilgili bir şey soruyorsun ve sana saniyeler içinde daha ya da görsel oluşturma da aynı şekilde saniyeler içinde, hatta cümleyi devrik kurdum birkaç kez bilerek, yine de bana görsel çıkartacak mı diye. Ya istersen bir de böyle dene dedim ve yaptı, Evet, gerçekten yapıyor. bir şeyler yaptı yani. Beni tatmin etmedi çıkarttığı iş ama bu benim sohbetimin azlığı ile ilgili anladığım kadarıyla. Çok. Sen ne düşünüyorsun abi bu Ben arada? kişiselleştirdim. İsim koydum. Çeto dedim kendime. Çeto ne haber diyorum. İyiyim diyor. Çeto. Direkt bağladım işi. Lakabı var. Yerini biliyor. Hani Ne kullanıyorsun abi bu arada? ben şu anda ChatGPT'yi de kullanıyorum. Gemini'yi de kullanıyorum. Ama ben bunu tamamen mesela şeyi merak ediyordum. Geçenlerde psikolojide insan psikolojisinin duygusunun matematikle tanımlanmış şeyi var mı? Neydi onun ismi? Tez var mı bununla ilgili diye. Bana ne dedi? Cevabı şu. Anlıyorum. Yani biz yapay zekaların gelecekte duyguları matematikle formülize edip edemeyeceğimizi sorguluyorsun. Cevaba gel. Abi Lan, bu normal değil. mi? Benim chatomda böyle ama. Biz öyle eğitiyoruz. Benimkini geliştirmem lazım. Benimki daha çiğ şu an. Yok ben bayağı ve bunlarla ilgili işte 1800'lere gitti. 1800'ler şeyleri istedim. Onları görmek istiyorum. Çünkü biz sonuçta günün sonunda karakter de yazıyoruz hani işimiz gereği. Ondan sonra ve benim iddiam da bu. Gerçekten her şey matematikten olduğunu bildiğimi düşündüğüm için yani mühendis olduğumdan dolayı her şey sayısal olarak değerlendiriyorum. Yapabilir, duygusunu geliştirebilir. Bence bu arada %100 oluyor. matematiksel Çünkü olarak. biz yanlış hatırlamıyorsam 2000 miydi? 2001 zamanıydı galiba. Bilgisayarda internetten bir düğmeye basacağız ve karşıdaki bir insanın makinesinden koku gelecek. O zaman konuşuluyordu. 2000 yılında konuşuluyordu. Bu sayısal olarak yani RGB kodundaki rengi verebilmek gibi bana o kokuyu verebilecek başka bir cihaz olmadan sağlayabiliyorsa, kabloları yakarak artık nasıl yapıyorsa bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama bana bunu bu şekilde sağlayabiliyorsa demek ki her şey sayısal olabilir diye değerlendiriyorum. Haliyle bunun da olacağını düşünüyorum. Şeyler, zaten teknolojinin çok küçük bir kısmını bize kullanıyor. 1945 o zaman Amerika Patent Daire Başkanı'nın söylediğini söyleyeceğim. Bu zamana kadar yapılacak her şey yapıldı. Adam yattığı yerde her seferinde böyle diyor. Tamam be yeter be. Yeter ya. Ne linçlendim ya. Herkes dalga geçecek. Evet gelecek O da projeler de- vizyonsuzluk ama bu Ya arada çok, yani. çok, Tost çok. makinesini, buzdolabını görüp böyle bir şey diyemezsin. Oldu yani. abi tamam artık. Ne tost makine mi olduysa daha da bir şey olmaz artık. Bir de inanışı var ya, teknoloji aslında vardı eskiden, sonra işte yok oldu. Yok oldu tekrar geri Tekrar döndü. falan gibi bir şey. Bu mantığa aykırı bir kere yani. Ama bununla ilgili başka bir tezim, ya tez diyemeyin pardon, tez için bir veri gerekiyor. Düşüncem var. Ama söylemeyeyim. Lütfen. Vallahi. Sesi kısarız olmazsa. Yok yazacağım çünkü o yüzden.
Tamam. Var ve yazacağım sadece. Cool, tamam. Ondan sonra gelecek projeleri dinlemek istiyorum senden. İyi. Çok öyle planlı gitmiyorum açıkçası. Burada Esra'cığın yanında böyle bir şey söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Ya şey gibi, çok fazla istediğim şey var. Bu aslında oyun mesela 3D printer kısmı da aslında onunla alakalı bir şey. Böyle müzikal olarak ne istiyorsam onu yapmaya devam etmek ve bunun bir karşılık bulması gibi bir mastürbatif hayal dünyam var maalesef. Umarım olur bu arada. Çok uzakta ya da çok zor bir şey değil. Sadece alıcı, dinleyici, o kitlenin sanırım müziği bir oyuncu ya da bir yönetmen gibi algılaması gibi bir isteğim var. Ben isterim ki yani yargısız böyle bu ne yapmış? Bu da fena oyuncu değildi aslında. Şöyle bir filmi vardı, o iyiydi bakalım ama ondan sonra da şurada kötüydü. Bakalım bu nasıl gibi bir algıyla dinlenirse aslında benim o mastürbatif ütopyama gelmiş oluyoruz. Şu an zor gözüküyor. Bu mevcut şartlarda zaten başka öncelikler var. Neyse, ne istiyorsam onu yapmak istiyorum. Birkaç single projem var, yaptım. Remix albüm gibi bir şey istiyorum. Feat albümünün bu arada bir önceki konuya döneceğim. Mesela feat albümü yapmamın sebebi Türkiye'de feat kültürü, düet kültürü çok garip bir yerde. Evet. Remix aynı şekilde remix kültürü çok garip bir yerde. Böyle remix deyince aklımıza herhangi bir şarkının işte house ya da techno bir altyapıyla tekrar verilmesi gibi bir şey oluyor. Ve onu böyle kıracak bir single yapıp sonra belli aralıklarla sevdiğim insanlarla yine onların remixlerini yapmak. Sonra da bunu bir işte Gani olacak ismi şarkının da. İşte Gani maxi single mı denir nenem? Öyle mi denir? Hani aynı şarkı remixleri ve atıyorum bir de prodüksiyonu, beat'i var. Yani maxi single gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha baharda biraz daha aşk içerikli bir şarkım var. Bahar'a ekleyeceğim onun için. Var, biriktirdiğim birkaç şarkı var. Onları böyle içime sindikçe yani zamanının geldiğini hissettikçe böyle yayınlayacağım. Günlük rutinleri nasıl gidiyor? Normal hayatın, çalışma İstanbul'a hayatın. geldiğimden beri ilginç bir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Beni biraz dürüst olmak gerekirse huzurumu kaçırdı şehir böyle. Daha işte Ankara'dan gelmiş biri olarak böyle çok kalabalık. Yani evden çıktığım anda 50-60 kişi görüyorum ve daha sokağa inmedim, ana caddeye inmedim. Daha durun oğlum. Bu beni çok geriyor. 2 köpeğim var benim, Puşi ve Ma. Ya. Onlar için biraz evdeyim yani genelde oraya bağlayacağım. Böyle bilgisayar başı bir şey araştırıyor olmak, bir şey deniyor olmak çok hoşuma gidiyor. Biraz eve kapatıyor bu beni ama çok da şikayetçi değilim. Sadece işte Ankara'da olsaydım kaçabileceğim bir park vardı gibi düşünüyorum. Burada yok mu? Daha fazla var ama işte alıştığım bir sistem değil yani böyle işte bir atıyorum çok yürümem lazım o park için ve işte o yürüyeceğim yolda binlerce insan göreceğim, onlarca köpek ve kedi göreceğim. Şey için söylüyorum, bizimkilerin Aha. hareketliliği açısından Anladım. söylüyorum. Ve işte gittiğim yerde de yine çok kalabalık bir yere gitmiş olacağım falan. Bunlar biraz benim için caydırıcı. Evde zaman geçirmekten daha çok Daha keyif keyif alıyorum. alıyorsun. Aynen. Peki çok yazıyor musun? Yoksa ya da atıyorum sesle ilgili çalışmaların Çok okuyorum. Yani kitap okumak olarak değil, sürekli bir okumalar yapıyorum ya da hı. gerçekten haber takip edip bir şeyler okumak gibi, gerçek anlamıyla okumak gibi. Bir altyapının beat'in başına oturmadan çok fazla yazmıyorum. Eskiden çok yapıyordum, öyle otobüste aklıma dörtlük geliyordu, telefona kaydediyordum. O alışkanlıklarım artık biraz kayboldu. Keşke kaybolmasaydı, o çok avantajdı. Şu an sadece bir şarkı yapmaya karar verdiğimde oturuyorum. Ama evde olduğum için ve sürekli bilgisayar başında olduğum için böyle şeyim var. Böyle günde 3 şarkı yazayım, sonra işte haftalarca bir şey yapmıyorum gibi bir düzen var ama bu değil. Her gün yaptığım bir rutin değil yani. Anladım. Peki bizim formatımız gereği kamera arkasına da soru soruyoruz. Ancak bu seferki bir sürprizimiz olacak. Bizim kamera arkasındaki ekibimizden işte genelde gördüğün arkadaşlardan bir de Umut'umuz var. Umut'un olayı durmadan soru soruyor olması. Harika Yani hatta insan. başkalarının haklarına da giriyor. Buradaki Umut değil ki diğer Umut arkadaşımız. Ondan sonra soruyoruz arkadaşa. Diyoruz ki hatta ona sormamak için önce Alperen'e soruyorum. Alperen sorun var mı diyorum. Alperen tam soracak, bakıyor birbirlerine. Tamam abi ben Umut'a bırakıyorum falan diyor. Bazen arkasından geliyor. Ondan sonra bazen de Caner'den geliyor. Umut ne durumda? Umut'a mesaj attım. Bekliyoruz. Telefonda konuştum az önce. Tamam. Şimdi mesaj attım. Hazır. İş yerinde olduğu için. Şu an yes dedi. Tamam. Ver. O zaman Yes. Ve Umut seni çok seviyor. Bunun bir anlamı var mı bu arada? Yok. Tamam, Hayırlı okey. olsun. Buydu. Joker hakkımızı kullanıyoruz. Joker hakkını. Telefonda- Getir bana. Yes. Görünsün hiç olmazsa kamerada. İkiye böleceğim zaten ekranı. O ekranı ikiye böleceğim. Masada Musa. Şu an arıyor. Kamerayı belki şey yapmak gerekebilir.
Al. Ama görünecek mi? Umut. Dedeciğim selam. Abi merhaba, ne yapıyorsun? Öncelikle yeni imajım hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Alışılmışın dışında. Teşekkür ederim abi. Sağ Ne olasın. haber abi? İyi vallahi güzel, hoş sohbetteyiz. Sen nasılsın? Çalışıyormuşsun. İyi abi, aynen işteyiz, kurumsal. O zaman sorayım mı? Evet, merakla bekliyoruz vallahi. Çok övdüler sorularını. Yok be abi, yani ben bir şey oldum. Kimse sormayınca ben öne çıktım aslında. O Çok da öyle güzel anlatıyor. benim- O aynı mevzuyu o da öyle anlatıyor. Eyvallah. Yes abi, merakla bekliyorum. Abi şunu sorayım istedim sana. Bence sen piyasada tarzı şimdiye kadar en azından taklit edilememiş, çok kendine özgün, çok da güzel işler başaran bir adamsın. Ben de çok Bir tanesi. hayranım. Çok teşekkür ediyorum. Kalbini öperim. Çok sağ ol dedem. Eyvallah abi, çok sağ ol. Ve bu son dönemde özellikle hani pandemiden sonra herkesin rap ve hip hop üretmesiyle piyasada bir bollaşma oldu. Hı hı. Herkes artık bir şeyler yapıyor. Aslında güzel bir şey, bir yerden de yapsınlar. Ama özellikle bence son 2-3 senedir her iş birbirine benzemeye başladı. Özellikle en üst seviyedekiler, en üst seviyeden kastım top 10'ler, top 5'lar, en çok dinlenen Hı hı. o parçaların hepsinin soundları, dizaynları hepsi birbirinin aynısı. Aynen. Ve ben bu kadar kendine has, özgün bir adam olduğun için bunun cevabını senden duymayı çok istiyorum. Sorum şu, bu piyasadaki her işin birbirine benzemesi durumu bizim hip hop'ımızdan Hı hı. ne götürdü? En çok neyi götürdü? Ben bunu senden duymayı çok merak ediyorum. Ya aslında hiçbir şey götüremez abi. Böyle düşünüyorum. Yani o bir şeyler, dengeler değişebilir ama bir şeyi yıkamaz diye düşünüyorum. Bu abi popüler kültürün getirdiği bir şey. Bunun çok hip hop'la, rap'le de alakası yok aslında. Bir şey popülerleştiğinde başına bu geliyor maalesef. Maalesef diyorum ama ben mesela bu kadar çeşitlilik olmasından da acayip memnunum yani. Biz yıllarca zaten bunu bekledik yani, böyle bir şeyler değişsin diye bekledik ve sana şeyde çok katılıyorum. Pandemiden beri böyle. Çünkü pandemi gençleri eve soktuğunda hepsine böyle bir şey yaşattı. Hani bir şey yapmam lazım, ne yapacağım? Kimi beatmaker oldu, prodüktör oldu, kimi rapçi oldu. Çok iyi örnekler var bu arada gerçekten. Yani 2 yılda, 3 yılda inanılmaz yerlere gelen çocuklar da var. Ama bir yandan da işte eskiden bakkal diye bir tabir vardı. Biraz bakkallaştı galiba mevzu. Benden ne götürüyor? Yani bana ilişmezlerse benden bir şey götürmüyor. Şey gibi, isim vermeyeceğim ama bazı diyaloglar var ya, sen biliyorsundur işte, bazı figürler genel rap kitlesiyle ilgili bazı fikirler belirtiyorlar ya da işte kendilerince aşağılıyorlar, işte sayısını aşağılıyor vesaireyi aşağılıyor ya da işte çok uzun süredir müzik yapan insanları başarısızlıkla suçluyorlar, itham ediyorlar vesaire. Buna çok katılmıyorum. Benim başarı parametrem çok farklı mesela, yani bir para değil kesinlikle. Onlar da çok para kazanıyorlar ama onlardaki eksik daha büyük. Şu an o eksiği konuşmayalım diye bence zaten bizi böyle konuşuyorlar diye düşünüyorum. Ya ak göt kara göt ortaya çıkar ya, böyle 2 sene veriyorum abi. Şunlar durulduktan sonra muhtemelen zaten başka şeyler konuşuyor olacağız. Az dişimizi sıkmamız lazım. İnşallah haklısındır abi. Sıkacağız, yapacak bir şey yok. Çözeceğiz bunları. Çok övüldüm, bir soru daha. Sorayım mı? Lütfen. Aa, süper. Ankara sorusu kesin gelmiştir. Geldi. Ben soracağım. 20 yıllık Ankaralıyım. Yes man. Doğdum, büyüdüm. Hayatımın çoğu orada geçti. Geçen de başka birisine daha sordum. Ankara'nın bir olayı var. Bazı işlerde çok güzel insanlar çok güzel işler çıkartıyor bünyesinden. Bence inanılmaz bir rock müzik kültürü var. Aynen. İnanılmaz bir rap kültürü var. Çok farklı yerlerde, çok farklı mecralarda çok güzel şeyler yapıyor. Sen de bunun hip hop tarafındaki en büyük örneklerindensin Eyvallah bence. dedeciğim, sağ olasın. Ankara menşeili bu kültüre içerik veren, ürün üreten insanların arasında sen de çok ayrı bir yerde duruyorsun. Eyvallah. Çok diğerlerine nazaran çok farklı yerde duran insanlar da var, işte Ezel, hı. Köst. Çok farklı. Demin var saydığım isimlerde mesela aynen. Aynen. Yani bunun sebebi ne sence? Bir de hani senden biraz böyle Ankara güzellemesini senin ağzından dinlemek istedim. Tam seni aramadan önce bundan bahsediyorduk. Ya bunun net bir cevabı yok abi, ben şeye bağladım. Sıkıcı bir şehir olmasına bağladım biraz. Yani bir şey yok ya hani, Aynen. yani böyle bir
Kuşbaşı bak kuşbaşı. Allah söyletti. Kuşbaşı yok. Acıktık. Kuşbaş. Yaptırıyorum ama ben. Kuşkaş söyledi. Kuş bakışı baktığında bozkır yani böyle çok bir şey yok. Orada insan ilişkileri daha gelişkin. İnsanlar arasındaki iletişim daha gelişkin ve insanın kendine ayırdığı zaman daha geniş sanırım. Bu olabilir sebebi. Senin bu konuda bir fikrin var mı? Ben de seninkini çok duymak isterim. Niye mesela Ankaralılar daha ayrık, farklı bir yerde algılanıyorlar? Bilmiyorum abi ya. Böyle oluyor mu lan diye bilmiyorum. Biz bilmiyoruz diyor muyuz? Son albüm de çok iyi bu arada. Ben Çok teşekkür beğendim. ediyorum. Bir tanesini abi. Vallahi sağ olasın. Çok yakın bir arkadaşımla da bir feat'im var. Goblin. Bayılırım. Demin saydığım isimlerden o da. Buradan çok güzel adam. Yes Çok da man. başka Yeah. şeyler yapacak. Gurur ya. Yani bir şeyler olacak. O ilk soruna dönüyorum. Bir şeyler kırılacak. Ve bizde çok değerli çocuklar var ya. Bunları Öyle umalım katlar abi. tokatlarlar yani. Hadi inşallah. Olacak. Sen bizle misin? Her zaman. Bir tanesini dedeciğim. Eyvallah. Umut'cum o zaman öpüyoruz seni. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abi umarım bir gün yüz yüze de tanışırız. Mutlaka. Buralardayım. Denk düşüyoruz. Eyvallah. Görüşürüz Eyvallah. abi. Eyvallah. Sağ ol bay bay. Yes. Umut sorar. Umut sorar diye bölüm yapacağız yani. Yeni bir soru var mı? Minyatürleri oyunlaştırmak gibi bir şey dediniz ya. Nasıl board game gibi bir şey mi? Mesela ya bahsettiğim şeyde onun da olduğu bir şeyden bahsediyorum ya da işte piyonlar var ya oyun figürleri ya onunla ilgili böyle ne bileyim yani karakterler bu çok yüzeysel tarafı tabii ki ama kutu oyunu çok istiyorum mesela şu an onun hikayesi üzerinde böyle bir sohbetlerimizin olduğu bir dönemdeyiz. Yani oradan işte aga bir oyuncağa basmak değil de onu zaten yapalım o eğlenceli komik biz eğlenelim diye bir kısmı ama işte onunla yapılabilecek şeylerin sınırlarını zorlamak istiyorum biraz. Oyun çok seviyorum. Hani yani oyunu genel olarak çok seviyorum. Bir mobil oyun hayalim de var. Hayalim derken onunla da ilgili böyle süreçlerdeyim. Doğru insanları bulmak lazım. Yoksa işte bir tasarımcı ve bir yazılımcı yetiyor ama tam olarak öyle değil böyle. Vizyoner olarak ortaklaşabileceğimiz, ortak yerden bakabileceğimiz insanlar arayışındayım. İstiyorum. Orada olacağım ya. Bir kutu oyunu. Oynarız belki öyle bir Ben oynarım. bölüm hocam. Bayılırım. Ben fanıyım yani. Çok severim. Çok güzel. Son sorun var mı? Caner? Ben de bir soru sormak istedim. Lütfen Gene abi. biraz müzikle alakalı. Şimdi tabii benim takip edebildiğim kadarıyla son zamanlarda Türk rap müziğindeki sözlerle alakalı biraz daha böyle daha küfür şeyleri çok duymaya başladık. Tekrardan söylüyorum benim takip edebildiğim kadarıyla senin abi sözler biraz daha temiz tarafta gibi kalıyor. Benim de ağzım bozuk bu arada. Ben de bu soruyu sorarak küfür karşıtı olduğumu da söylemek istemiyorum. Ben bolca küfür ediyorum. Gün içinde, gündelik hayatımda kullanıyorum yani. Bence iyi bir ifade biçimi. Yerinde güzel oluyor. Yani bu nasıl diyeyim ya? Bu sen böyle düşünüyor musun? Ve bunun hakkında yani ne söylemek Buna istersin? yaslanıyorlar mı? Abi demek istiyorsun? etik yani argoda ve küfürde de etik sınırlar olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz çok özür dilerim. lafı Estağfurullah. böldüğüm için. Bahsettiğim şeylerde hani hiç sınır tanımadan herkese ve her şeye canlı cansız Aynen, her aynen. şeye doğru bir şeyler oluyor. Ya işte bu toplumun çözebileceği bir şey. Toplum bu söylemden rahatsız olmayıp onu büyütmeye, onun değerini büyütmeye devam ediyorsa ben burada ne anlatsam, sen burada ne anlatsan boş gibi bir durum. Daha cilalıydı her şey eskiden. Daha böyle ahenkli yani şey gibiydi. Ya belki sansür özür dilerim ama amına koyayım demezsin de onu öyle bir anlatırsın ki o böyle şey olur. Yerinde kullandığı şeyi var ya, geyiği var ya. Bence bu önemli ve bu insanın zekasını gösteren bir şey bu dil kullanımı. Bunlar da zekasız özür dilerim yani işte düz konuştukları için herhangi bir vasıfları yok. Kendilerini geliştiremedikleri bir alanda rüştteler gibi hissediyorum yani. Çok yanlış. Bir şey aşağılamak. Ya mesela böyle bir toplumda şakasını bile yapmaman lazım kadın aşağılamanın. Yani ne bileyim. Sürtük dememelisin. Sürtük kullanabilirsin kelime olarak bir şeye sürtük demekten ama sen orada aslında şeyden bahsediyorsun. Bir kadından fonotipinden bahsediyorsun. Bir kadın koyuyorsun hayali ya da gerçek. Ona bir şey söylüyorsun ve seni ondan alan herkes önüne gelen annesine bir şeye herkes sürtük. Kötü bir şey değil tamam belki kelime anlamı olarak ama işte kullanım şekli galiba burada biraz sıkıntı. Şeye çok katılıyorum. Ona da
çakıyorum, ona koyuyorum, buradan bir şey falan. Bence bunun hiçbir değeri yok ama alıcısı var abi. O yüzden tekrar başa döneceğim söylediğim şeyin başına. Ne yapabiliriz ki bilmiyorum yani. Hani ben ne kadar dikkat edersem edeyim. Benim için de aynı şeyi söylüyorlardır bu arada. Bunun da ağzı çok bozuk falan diye ama ben biraz daha makul kullandığımı ve yerinde kullanmaya çalıştığımı düşünüyorum en azından. Buna şey demek istiyorum ben biraz da. Hani biraz şey konusu var ya, hani duruma küfür etmek başka bir şey. Ama Kişiye birine küfür küfür etmek etmek çok başka. başka bir Aynen. şey. Hani o ikisi arasında hani bir küfür olmak var çünkü. Ben bu yüzden hep içeriklerimde şeyden çok kaçınıyorum. Kişiye yönelik söylemden kaçınıyorum. Onun yerine o kişiye yönelik söylemi bir insan tipine, bir karaktere yani onu bir karakter, insan yapısı olarak düşünüp ona bir söylem geliştirmeye çalışıyorum. Sanırım bu yüzden estetik duruyor. Yoksa kafanda bir Evet. işte bir isim de uydurmayayım. O isimde birisi Kendi olacak metaforunu ama yarattığın için. aynen. Ama orada o kişiye söylüyor. Bir an canlandırıyor ve orada bir kadın var, bir erkek var. Bununla ilgili bir şey söylüyor. Bu galiba düzeltilmesi gereken. Ama düzeltemez. Farkında değil çünkü. Yani ben yanlış yapıyorum demiyor ki. Yani ben de böyle yapıyorum diyor. Allah Allah. Yine Okan Bayülgen'e katıldığımızda söylediğim şey yine yinelemek isterim. Şey gibi bizim zamanımızda ya 24 yıldır falan bir fiil yapıyorum yani yazıyorum, söylüyorum, kaydediyorum. 24 yıllık profesyonel rapçi değilim. Profesyonelliğimi 6 yıl diyebilirim belki, 7 yıl diyebilirim. Ondan öncesi benim için işte hobi vari bir şeydi, kendimi geliştirdiğim bir şey. Bizim zamanımızda şey gibiydi, rüştünü ispat etmen gerekiyordu. Nasıl bir tekniğe sahip olduğun, nasıl bir içeriğe sahip olduğun, derdini nasıl anlattığın. Bu seni kıymetlendiriyordu. Başka bir şehirden birinin seni takdir etmesi bunlara bağlıydı. Şu an asla öyle değil abi. Ne kadar çok dinleniyorsan o kadar kral ve çok yeteneklisin ve başarılısın gibi bir durum var. Bu da bunun sonucu. Rakamlar Küfürü da. alkışlıyoruz abi yani şimdi sahne deneyimlerimle de yani bir şey söylüyorsun mesela akapella yapıyorum. Şu an artık olmuyor da eski zamanlarda işte atıyorum reaksiyon yok, düşük. Ama bir küfür ediyorsun, ooo falan böyle çıldırıyorlar. Hatta şey videom var, böyle ara ara bana şakasını yapıyorlar. Saçmalamayın amına koyayım, küfür ettim diyorum. Hani insanlar o kadar yükseliyorlar ki diyorum ki oğlum saçmalamayın, küfür ettim, bunu alkışlıyorsunuz gibi bir durum var. Şu an işte aslında bizim o ötelediğimiz yapmayın oğlum manyak mısınız dediğimiz o kitle birilerinin gelir kaynağı şu an. Yani Evet. benim de yapabileceğim bir şey yok. Ben sahneme gelen insanın doğru bir söyler bilmiyorum. Eğitmek diyeceğim ama şeydi. Ben hocayım olarak değil de hani nasıl eğlenildiği, nasıl konser izleneceği ya da üslupla ilgili eğitmeye Yönlendirici çalışan yaş abi. olmak gibi. Yönlendirmeye çalışıyorum ama ben bunun benim konserime gelen insanlar kadar insana yapabilirim. Ben bunun videosunu çekemem, sokak sokak gezemem. Ama işte sanırım birçok insan bu fikirde olup böyle davranırsa anca öyle çözülebilir herhalde. Ama benim gibi tanıdığım 4 kişi var kendi disiplinimde. Yani kendi janrımda en azından. Sorular bitti. Yes. Şimdi oyun zamanı. Taş, kağıt, makas. Haydi bakalım. Bu oyunda iyiyimdir ama. Boş yapıyorum ya. Ya ben geleyim mi? Gel. Benim yerime sen oyna. Evet. Hadi gel. Hadi bakalım. Var mı? Bir formatta var mı? Tamam. Göz teması direkt. Evet. 1, 2, 3. Bir mesela al öyle 3 oynuyoruz, olan tamam. kazanıyor. Tamam. 2-0. Yine kaybediyorum ya. Ha, 2-1. 2-1. Hadi Esra. O ne? Devam. Aa 2-2. Bakma. Evet. Şimdi. Sor. Sende. Ya herkesin böyle çok samimi olduğu arkadaşlarına bir hitap vardır ya. İşte canım dersin, aşkım dersin, bir tanem dersin. Ya benim senin nenem de ben aşırı hoşuma gidiyor. Nereden çıktı bu nene? Ya bana dede diyorlar. Şey gibi ama böyle büyüksün dede gibi değil de böyle Ankara'da yaygın bir söylemdir. İşte dede nasılsın, dedem nasılsın falan. Öyle böyle yapıştı. Çok sevdim ben de. Hayatımın belli kısımlarında sıfatlar arıyorum insanlara hitap edecek. Son dönem ve en çok içime sinen şey gibi yani abim gibi bir taraftan değil de hani nenem hani saygı duyduğum, dedem saygı duyduğum gibi bir şey aslında o böyle. Bir de söylemesi çok keyifli. Evet süper. Güzel, tamam. Bu kadar. Kaybettim başıma bu mu geldi? Şimdi de fanus bölümüne geliyoruz. Yes. Önerilerle. Bir tane öneri seçiyorsun önce. Şöyle bir şu geldi. Tamam. Önerini aç istersen önden. Hepsini yapıp böyle Tamam. yapayım öyle bir risk İsim alacağım. için bir baş harfi. Bir de yaş için rakam. 7'den 77'ye. 54. Yaşındaki dinlemelisin çıkmış. 54 yaşındaki Ferhunde
mutlaka bir kere Agabi'yi dinlemelisin. Annelerin onayladığı rap müzik. Arkadaşlar gördünüz, kanala abone olmayı unutmayın. Bak müthiş geçiyor. Daha müthişler olacak. Neler olacak. Kaçırmayın. Neydi? Yorumları yazacaksınız. Beğeneceksiniz. Unutmayın. Hadi görüşürüz.